Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Şöyle modelimiz oldukça güzel, farklı bir model. Bugün şöyle 3 renk kullandım modelimde. Üçü de bebe yünü, orta kalınlıkta bebe yünü. Yeşille lastiğini başladım, diğer renklerle üzerinde devam ettim. Şişlerim 3 numara. Evet. Bu modelde ilmek sayısına gelince her model 6 ilmekten oluşuyor. Şöyle 6 ve 6'nın katları artı 5 olması gerekiyor. Yani 6 6 6 diye ayarlayacağız. En sonuna da 5 ilmek ekleyeceğiz. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlıyoruz. Arka yüzü de şöyle. Dilerseniz hep birlikte başlayalım. İlmeklerimizi çıkartarak başlayalım. Şu şekilde. Bakın şöyle ilk ilmeğimi aldım. Daha sonra şöyle ilmeklerimi çıkartarak devam ediyorum. 5, 6. Bu bir model için. Şöyle 23 ilmek çıkartacağım. Yani 18'i modele, sonuna da 5 ilmek ekliyorum. Evet. İlmeklerimi çıkartarak devam ediyorum. Birkaç sıra bir ters bir düz lastik hazırlayacağım. Evet, lastiğimi hazırladım. Şöyle kısa bir lastik yaptım. Arka taraftan da ipimi bağladım diğer renge. Geçiyorum. Şöyle hemen. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Her renkten 4 sıra öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden bırakmıştım. Şimdi renk değiştirdiğim için kenar ilmeğimi ördüm. Bakın ipimi yeşil ipime bağladım, yani açık renk olan ipimi. Kenar ilmeğinden sonra birinci sıra ön yüzündeyiz, onu söyleyeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki 3 ilmeği de örmeden alıyorum şu şekilde. İpim arka tarafta kalacak. Şöyle. Yine 3 ilmek düz örelim. 3 ilmek örmeden alalım. 3 ilmek düz örelim. Şöyle. 3 ilmek örmeden alalım. Sıra sonunda 3 düzle sıramı tamamlıyorum. Daha sonra da kenar ilmeğimi düz ördüm. Birinci sıramızı kurduk böyle. İpimizi renk değiştirdikten sonra birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra burada bakın 3 tane şu bej rengi ipimizden 3 ilmek de örmeden yeşilimiz var. 1 2 3, buraya gelince bunun da bir tanesini ters ördüm. Toplamda 4 ters ilmek ördüm. Bu örmeden aldığım 3 ilmeğin ortasında olan, yani şu ortadaki ilmeği yine örmeden aldım arka yüzünde. Bu defa ip kendimden tarafta. Ortada da toplamda bakın 1 2 3 4 ve bunun da bir tanesini ördüm. 5 ilmek düz ördüm. Ters ördüm. Sıradaki ilmeğimi yine örmeden alıyorum. 5 ilmek ters örelim. Sıradaki ilmeğimizi örmeden alalım. Sıra sonunda da 4 ters ilmeğimiz var. Ortalarda 5 ters, sıra sonu ve sıra başında 4 ters ilmek. Daha sonra kenar ilmeğini. Bu şekilde ikinci sıramızı da tamamladık. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Şöyle. Kenar ilmeğimi şu şekilde alacağım. Örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi
düz örerek devam ediyoruz. Model 4 sıradan oluşuyor. Oldukça kolay. Evet. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet, sıramı tamamladım. Şöyle kenar ilmeğimi yine örmeden bıraktım. Diğer renk ipimi taktım. Kiremit rengi olan ipimi taktım. Bakın bej rengi ipimin üzerine düğümledim. Şimdi bununla ikinci kez kuruyoruz modeli. Renk değiştirdik. 4 sırada bununla yapacağız. Modeli tekrar kuruyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Renk değiştirdiğim için kenar ilmeğimi ördüm. Devamında 3 ilmek düz ördüm. Şöyle 3 ilmek örmeden aldım. İpim arka tarafta kalacak örmeden alırken. 3 ilmek düz örelim. 3 ilmek örmeden alalım. Sıra sonunda 3 düz, daha sonra da kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Şöyle. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra burada 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Şu örmeden aldığım 3 ilmeğe geldim. Bunun birincisini ters ördüm. Toplamda 4 ters ilmeğim oluştu. İpi kendimden taraf aldım. Bir sonrakini örmeden aldım. Daha sonrakini yine ters örerek devam ediyorum. Şu örmeden aldığımız üçlü ilmeğin ortasındakini örmeden yine alacağız. Diğer ilmeklerimizi ters öreceğiz. Şimdi sadece bir ilmek örmeden alıyoruz. O da bu üçlünün ortadaki ilmeği. Şu. İpi kendimden tarafa aldım. Bu ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra diğer ilmeğe kadar bunları ters örüyorum. Yani aralarda 5 ters ilmeğimiz oluşuyor. Sıra başında 4 ters. Buraya bu ilmeğime geldim. Yine örmeden aldım. Devamındaki sıra sonunda yani 4 ters ilmeğimi de ördüm. Yine ters olarak örüyorum. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın. Şu ilmeğimi de yine aldım. Düz örerek devam ediyorum. Yani bu bir ilmeğimizi de örüyoruz. Üçüncü sıra bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Örmeden alınan ilmek yok. Bakın şöyle göstereyim. Bu renkler de birbirine gayet uyum sağladı, güzel durdu. Sizce nasıl oldu? Onları yorumlarda belirtirsiniz. Evet, 4. sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Her renkten 4 sıra öreceğiz. Modelde kaydırma yok. Aynı şekilde. Birinciyi nasıl yaptıysak 2, 3, 4. modellerde aynı şekilde devam edecek.
Yani kaydırma yok. İlmekler aynı şekilde kurulacak tekrar. Evet. Burada farklı bir işlem yapmadığım için biraz hızlandım. Ters örüyorum arkadaşlar şöyle. Sizin eliniz nasıl alışıksa o şekilde yapabilirsiniz. Benim tersleri örüşü bu şekilde. Böyle yaparsanız örgünüz daha da düzgün olur. Kenar ilmeğimi örmeden bırakıyorum çünkü burada renk değişecek. Yeşil rengimize geçeceğiz. Yeşil renkle yine 4 sıra devam edilecek. Şöyle, tabii ki ben anlatmayacağım daha. Bence yeterli 2 kez kurmamız. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyerek kurabilirsiniz. Burada yeşil iple devam edeceğiz. Modelimi tekrar gösteriyorum. Şöyle. Burada daha biraz lastiği uzun tuttum. Şunu da küçük kullandım hemen modeli anlatacağım diye. Modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve kolay, farklı bir model. Renk tercihi de size kalmış. Elinizde kalan az iplerle değerlendirebilirsiniz. Fazla olan ipinizle lastiği yaparsınız. Diğerlerini de üstlerde kullanabilirsiniz. 2 renk de kullanabilirsiniz bu modelde. İsterseniz 3-4 renk de kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, bebek battaniyesi, bere yapımında patik, çorap hepsinde kullanabilirsiniz. Gayet güzel ve yapımı kolay. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.